Kullanacağım kağıdın ölçüsü şu kısmı 3 santim olacak. Şu kısmı 13,5 santim olacak. Kağıtlarımızı bu şekilde hazırladıktan sonra hemen bantlayacağız. Streçimi açıyorum. Şeffaf streçimi. Ve bunu bu şekilde buraya yapıştırıyorum. Ve kesiyorum. Şöyle. Ve bunları katlama şekli gayet basit. Önce şu fazla streçleri şöyle içeriye katlayalım. Şöyle ortadan ikiye katlıyoruz. Şu vaziyette. Sonra bunu açıyorum. Şu şekilde tekrar ortadan ikiye katlıyorum. Daha sonra açıyorum. Bunu tekrar şöyle ikiye katlıyorum. Sonra diğer yarıyı alıyorum. Yine ortaya gelecek şekilde katlıyorum. Şu bizim bu arkadaşlar normal katladığımız katlamanın incesi. Bakın şu vaziyette. Kağıtları hazırladım. Şimdi katmaya başlıyorum. Bu şekilde tutuyoruz ve Z olarak birbirine geçiriyoruz. Şöyle. Bu şekilde. Bir tane daha alıyorum. Böyle. Aynen bu şekilde böyle 40 tane takacağız. Şimdi bakın gördüğünüz gibi 40 tanesini taktım şöyle. Şimdi bunu şu uç kısmını birleştirmem gerekiyor. Bu birleştirmeyi yapmak için şu son taktığımın katını açıyorum. Bu şekilde açtım. Ve bunu şu şekilde bakın şöyle tutuyorum arkadaşlar şu vaziyette. Sonra şunu alıyorum. Bak şu katını şurayı şu vaziyette şöyle katlıyorum. İçine geçirmek rahat oluyor bu şekilde olduğunda. Bunu şöyle yapıyoruz ya arkadaşlar. Şu arada şöyle içeriye sokuyorum. Bakın. Ve döndürüyorum bunu. Şöyle. Böyle. Bakın. Tam. Gördünüz mü? Ve bunu alıp şu araya bakın şöyle yapayım. Şu araya sokuyorum. Şu araya sokuyorum. Bakın şöyle. Sonra bakın burası oldu. Sonra bu alttakini alıyorum. Bunu da şu şekilde tutup yine onu da aynı yere şu şekilde sokuyorum. Bu şekilde itiyorum içeriye doğru. Gördünüz mü arkadaşlar? Kafaya geçecek olan kısmını tamamladım. Bakın arkadaşlar. Üst katlarını yaptım. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12 tane olacak. Bu ilk katı bunlarla ilgili ölçüleri vereceğim. Bunları dikmeden önce şu uç kısımlarını bakın. Şu uç kısımlarını kapatmamız gerekiyor. Onun için şöyle şu kağıdım arkadaşlar şöyle yarısını kesiyoruz. Ve kestikten sonra kalan yarısını alıyoruz elimize. Şuradan içeriye sokuyorum. Şuradan çıkmasına fazla izin vermiyorum. Ve döndürüyorum. Bir döndüm.
bir daha döndüm ve bunu arkadaşlar şu fazlalığını kesiyorum. Şurayı da kesiyorum ve şu araya yerleştiriyorum. Şöyle. Dilerseniz burayı tutkallayabilirsiniz. Sorun yok. Bu şekilde de olur. Bakın, şu şekilde bunu böyle bu kenarlarını temizliyoruz. Evet arkadaşlar, bakın şu çemberin üstüne yapacağımız birinci sırası, şu ikinci sırası, şöyle bu üçüncü sırası ve şu şöyle dördüncü sırası. Şimdi dikime başlıyoruz. Şu iç kısma ipimizi sıkıştıracağız. Bakın. Şöyle yapıyorum. Şuradan şöyle içeriye tekrar giriyorum. Maksat şu düğümü içeriye saklamak. Şu şekilde düğümü içeriye sakladım. Şimdi arkadaşlar bunu yakalıyorum. Bunu buraya dikeceğim. Orası veya burası fark etmiyor. Yani çünkü bu çember olduğu için şöyle buraya dikiyoruz. Önce bir dikelim, sonra incilerini takmaya başlarız. Takarak gideceğiz incisini. Önce bir burayı birleştirelim. Şöyle. Şöyle yaptık. İnci. 16 tane inci lazım. İnci ya da boncuk, tahta boncuk da olur. İnci de olur. Artık elinizde ne varsa onu kullanabilirsiniz. Bakın şuradan şöyle tekrar geçeceğim. Ve buradan hemen buraya geçeceğim. Birleşme yerlerine böyle şuralarına inci koyacağız arkadaşlar. 16 tane inci gidiyor. Şöyle. Şöyle. Önce burayı da dikeyim, ondan sonra incisini takıyoruz. Şimdi sömestr tatili arkadaşlar. Çocuklarınızla birlikte yapabilirsiniz bunu evde. Kraft kağıt olması şart değil. Normal renkli A4 kağıtlarıyla da olur bu. Evet. Bakın incimi taktım ve şuradan şöyle geri dönüyorum. Bakın. Bakın. Tekrar buradan çıkıyoruz. Ve incimizi bu sefer buraya tekrar sıkıştırıyoruz. Şimdi buraya tekrar giriyorum. Evet. Bu şekilde arkadaşlar hepsini dikeceğiz. Böyle. Evet. Bunu buraya koyacağım. Bunu buraya koyacağım. Şuraya bir inci daha koyacağız. Bakın şuraya. Bir inci daha alıyoruz. Ve bunu yine buradan yukarıya geçiyoruz. Gördünüz mü arkadaşlar? Bu şekilde. Bütün sıraların birleşme yerlerinde biz bu incileri takacağız. İsterseniz siz
boncuk yaparsınız. Bakın şöyle. Böyle. Böyle çekiyoruz. Tekrar buradan. Şöyle bakın. Ve buradan tekrar yukarı geçiyoruz. Bakın. Bu şekilde arkadaşlar. Komple yapacağız. Saç yapımı ile ilgili videom burada sona erdi. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmazsanız mutlu olurum. Bundan sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.